Ankara'da ikinci günümüz. Bugün de bizi Onur olmazsa olmaz bir yere getirdi. İlker abinin dükkanına geldik. Kendisi çok özenle hazırlanmış arabalar yapıyor. Gelin beraber bakalım. Biz zaten onu takip ediyorduk. Özellikle böyle BMW'leriyle. En son işte E21 yapmıştı. Ruf vardır zaten. Ruf plakalı E30. Zaten bayağı da fenomen kendisi. İlk kez benimle tanışacağım. Merhaba, hoş geldiniz. Ne haber abi? Burak ben. Teşekkür ederim İlker Bey. Merhaba, hoş bulduk. Nihayet geldik buraya ya. Hoş geldiniz. İnternetten görüyorduk bol bol. Evet. Hem Facebook'tan hem şeyden. Evet. Birkaç kere de konuşmuştuk bu E21 için falan. Evet. Hoş geldiniz ayağınıza. Canavarlar burada yatıyor. Evet. Bir kısmı burada. Bakalım mı bir abi? Abi buyurun. Bu senin Supra motorlu olan M3 değil mi? Evet, doğrudur. Vay be abi. Peki nereden başladı senin bu şey? Valla 93 senesinden beri işte bu arabalara merak sardık. Babamdan bulaştı biraz. 93 senesinde 2000 Mirafior'dan bir başladı. E21 323'ten bir başladık. Sonunda buraya kadar gelebildik. Araba merakı işte. Şu an geldiğiniz yer zaten kaç tane otomobil var şu an? Şu an 16 tane var. 16 tane. Evet. Amerikanlar Ağırlıklı, var. bir de BMW'ler var. Evet, Amerikan ve BMW ağırlıklı. Benim bildiğim 635 var, çok güzel bir tane. Evet, Alpina E21 var. Evet. Sıfırdan yaptığınız E30 neredeyse. Cabrio var. E92 M3 var. Bunlar var. NASCAR var. E30 Ruf'umuz var zaten. Evet, o bizim evlat o. O en son göz bebeğimiz bu ama herhalde yaptığımız. Evet, en son uğraştığım araba bu. Bunda herhalde dünyada eşi olmayan bir proje değil mi? Yani bu setuplarda dünyada benim bildiğim yok. Yok. Aha, evet. Yani çünkü herkes BMW M3 üzerine yürür. Evet, Hatta evet. işte hem Bu makinesini... swap olarak 3.4 litre olarak yapılmış olarak benim bildiğim yok. Yok. Aha, evet. Neler var üstünde? Gerçi böyle baktığınız zaman acayip bir liste vardır ama. Şimdi liste olarak Yani listeyi yani böyle ana hatlarıyla olmazsa bir üzerinden geçebiliriz. 3.4 litre hacim olarak 10.1 sıkıştırması var. 80 milim turbosu var. Hı hı. Onun dışında İçerisi zaten biraz daha farklıdır. Tabii full yapılı motorun içi. Komple forged. Hı hı. CNC silindir kapağı var. CNC port işleme. Blok Titan zaten. Tabii Blok. tabii evet. Motor Titan'da yapılmış. Titan'da yapılmış gelmiş. Evet. Şanzıman zaten sizin işiniz. Şanzıman evet. E46 M3 şanzımanı var. Diferansiyeli kendi E46 M3'ün diferansiyeli. Frenleriyle biraz oynadık. Yürüyenleri biraz değişik. Hı hı. Frenler falan 6 piston olmuş evet, galiba. Evet 6 piston. Normalde bunları... Evet roll cage'i var. Bagajın içinde roll cage var. CLS'nin frenleri mi? Evet CSL'in frenleri M135'in fren kaliperleri üstüne takılı. Hı, merkezde herhalde. Evet merkezleri evet. Büyük merkez var üstünde. Peki abi asıl önemli olan şey videolarını falan çok gördük bunun da. Evet. Kaç beygir veriyor? Valla en son dyno'da 1050 beygir gördük ama 1400 beygire kadar açabiliriz bu arabayı. Kaç barda? Herhalde 1.2'de bini verdiydi. Hı hı. Evet. 2.5'a kadar yolu var. Evet. 3'e kadar yolu var. Ya bence 3 barda açsak hiçbir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. İçeriği hazırladık zaten. Tabii hiçbir şey olmaz abi. İçinde bir sıkıntı olmaz. Ama yürüyeni koparsa onu bilemem tabii ki. Yürüyeninde peki neler yaptınız? Yürüyenin de şanzıman diferansiyel orijinal ama işte frenini değiştirdik. Amortisörünü değiştirdik. Viraj demirleri, şaseleri tabii canım. Şaseleri falan hepsi kuvvetlendirilmiş şasesi falan. Onun dışında... Bagajın içine görürsünüz zaten. Evet. Yani şase destekleri var. Altı evet. kalınlaştırdılar bayağı. Tamam. Yani biz zaten öyle 1400 beygir falan açmaya bir niyetimiz yok zaten. Yani şu an zaten anladığım kadarıyla öyle kimseyle yarışmaya yok. Kendi zevkiniz için kendimizi tatmin ediyoruz. Onun dışında başka bir şey yok. Diğer otomobilleri zaten şeyde saklıyorsunuz, garajda. Evet, yani garajda. Otomobiller biraz ağırlı duruyor. Evet. Burada duran bunlar şu an elimizde. Şeye bakabilir miyiz? Altına falan bakmanız mümkün mü? Bir lifte falan kaldırmamız. Tabii kaldırırız. Onur bu otomobilin altı çok acayip dedi çünkü. Mutlaka bakmamız lazım dedi. Evet. Çok güzelmiş altı ya. Buralar da değişik abi.
Buradan M3'ün orijinalinde 4 egzoz çıkıyor buradan. Büyük bir susturucusu var. Susturucu iptal edip teke bindirince burada çok büyük bir açık kaldı. Bu açığı kapatmak için buraya güzel bir alüminyumdan saç yaptım kendim. Kapattım burayı. Hem paraşüt etkisi yapmıyor tampon. tamponu şişirmiyor Tabii, gelen tabii şeyler. şişirmiyor, hem de gelen rüzgar buradan direktmen çıkıyor. Çok güzel olmuş ama. Evet. Altı bayağı yarış otomobili gibi, bir tek egzoz gözüküyor. Evet, egzoz da aşırı büyük olduğu için 4 inç egzoz var arabada. 100 mm. 100 mm. Tabii 100 mm egzoz var. Tek susturucu zaten doğal olarak. Yalnızca arkada zaten... HKS'nin titanyumu var. Onun dışında Ama başka... yine sesi çok acayip fazla yok ilk çalıştığınız Yani zaman. biraz gazlayınca çıkıyor ses Tabii de. tabii. Yani rölantisi gayet iyi. Evet. Çıkıp turlayabilir miyiz? Tabii ki. Tamam. Turlarız. Azı indirelim o zaman. Hadi. Abi acayip bir Ankara turu oldu bize ya. Neden? Seni tanıdık. Evet, Allah razı olsun. Biz abi seni zaten ben hep şeyden takip ediyordum. Çok güzel otomobillerim var. Daha önceden de konuştuk gerçi de. Evet. Ama hiç tabii yolda böyle binip de tanık olmadım. Evet. Bir de bayağı kullanıyorsun. Yani işte Hakkını veriyorsun diyelim. 92 senesinden beri arkadan çeker kullanmaktayım. Yok şey yani böyle bu tip modifiyeler yapıldıktan Tabii. sonra insanlar böyle orası kırılacak, burası kırılacak, üstüne fazla gitmeyelim. Atıyorum Yo. launch kontrol yaptık mesela. Normalde 3-4 saniye yapar herkes. Sen bayağı 47 saniyelik videomuz var. Dur dedik. Bu araba yani ne yapıldıysa hepsinin gereğini veriyorum ben. Evet abi bir de çok dayanıklı yani. Evet, dayanıklı. Sen gerçi söylemiştin abi bana yani 2JZ. Evet, aynen. Bazı arkadaşlar işte 3-4 yapmayalım. 3-4'te sıkıntı var. Kırılır, yatak sarar. Ama siz de gördünüz. Yarım saattir 8500 devir. Bir Evet. fiil arabayı zorlamaktayız. Motorun canını aldık. Ama şu an gördüm. Ne yağ hararttı, ne su hararttı. Hiçbir sıkıntımız yok. Şey yok. Hiçbir şey yok. Abi zaten işte onların hepsini yaptık, kaputu açtık. Baktığın gibi araba hala mesela şeyi bile, rölantisi bile çoğu arabanın çalışmaz. Yani Su böyle bir hortumuna kalkar, iner baktıyken kalk. ben bizzat bak dedim ya sana. Hı. En ufak şişme bile yok. Evet çok güzel. Yani motor yaparken altyapısını ona göre yaptık zaten. Arabanın motorun için her yeri özel. Tabii yani öyle al bir tane motor oraya koy, Yok, onu hayır. oraya bağla Yani bitti yok. Standart bir 2JZ değil. Motorun içinde takılması gereken modifiye olarak her şey var. Her şey takılı. Tamam. Yani bu işte Türkiye'de de demeyelim hatta yani Avrupa, Amerika'da bile sayılı Evet. şeylerden. Aynen. Yani yurt dışında da yapan arkadaşlar var ama 3-4 yapanı yani görmedim. Vardır ama ben görmedim yani. Hele BMW'ye takan zaten yoktur Aynen. pek. Zaten bizim de motorun içini açtığımız zaman, kaput içini açtığımız zaman bir orijinallik var. Gören arkadaşlar ya ne güzel olmuş. Evet, Sanki evet. fabrika takmış gibi. Yani biz bu arabayla 2 sene falan uğraştık. Bırakacağım. 2 sene bir fiil kozmetik olarak yani arabanın motorun kasaya uyumluluk olarak bütün her yerine tek tek uğraştık. Ya bir de arkadaşlarımız da çok sağ olsunlar. Benim 2 tane arkadaşım var. Kulakları çınlasın. Birisi Ufuk, birisi Gökhan. Çok yardımcı oldular. Birisi motor ustası, birisi elektrik ustası. Üçümüz beraber yaptık bu aracı. Siz zaten öyle şey gibi. Sanki böyle Evet. okulda bir tez hazırlıyormuş Aynen. gibi böyle Yani- otomobil üzerinde çalışıyorsunuz. Aynen. Yoğun. Bir de işimiz sanayi olduğu için hiç acele etmedik. Yavaş yavaş. Bir gün bir yerini yaptık, bir gün bir yerini yaptık. Zevkle yaptık. Sevgimizi verdik en başında. Tabii abi sen Seviyoruz zaten yani. seviyorsun. Yani en bu, başta. bu aracı biz taşıt, sağa sola gitmek amacıyla kullanmadığımız için sevgimizi vererek yapıyoruz her şeyi arabalarımıza. Aynen abi. Onu gördüm yani. Senin Evet. dükkanına baktık. Dükkanların belli oluyor zaten. Pırıl pırıl. Allah razı Yani yerde olsun. bir tane şey yok. Sağ Yağ ol. damlası yok. Sağ Bir ol. tane vardı. Hemen onu sildik. Yani Evet. sen sil bile demedin hatta. Aynen. Yani ekip öyle bir zaten şey ki herkes Şimdi, titiz belli. Bizim hayatımızın %80'i
dükkanımızda geçiyor. Tabii. Onun için temiz tutmamız lazım. Temiz, düzenli, özenli. Tabii kesinlikle. Arabamız olsun, dükkanımız olsun. Her yerimiz temiz, tertipli. Beyin olarak falan ne kullanıyorsunuz? Beyin Vipek var. Vipek var. Evet. Onur yapıyor zaten değil mi bütün Onur da şeyleri? ayarlıyor. Onur da ayarlıyor arabayı. Parçalarımızı Günay Güleç O yolluyor. Boz Project yolluyor. Hı. Sponsorumuz olur kendisi aynı zamanda. Hı. Burada yine mesela ayar falan yapabiliyor musun basınç ayarları? Yani yok. setuplar var mı Hayır, ayrı ayrı? hayır burada yok. Burada işte yağ basıncı, yağ harareti, su harareti, akünün şarjı, Onları benzin görüyoruz basıncı, yani. egzoz harareti onları görebiliyoruz. Beyni EMC yok. Direktman arabanın hızına göre basınç basıyoruz. Motor çok güçlü olduğundan dolayı, turbosu çok büyük olduğundan dolayı düşük devirlerde yüksek basınç bastığımız zaman arabayı yürütemiyoruz. Turboyu dolduramıyor. Ya dolsa da çok yani patinaj ediyor araçlar. Hı. Bu tür araçlar. Misal 100'den sonra veya 120'den sonra Tutunmaya başlıyor. Ha, öyle tutundukça basıncını açıyoruz yavaş yavaş. Şimdi normal kaç bar basıyor Şu an bir anda? barda araç. Bir barda. Benzinle çalışıyor. Normal pompa Tabii benziniyle pompa çalışıyor. benziniyle bir bardayız şu an. Maksimum çıkabileceğimiz zaten belli şeyler var ama mesela o Var, 1400 beygir falan olduğu zaman kaç olması lazım barın? 2-2,5 bar gibi basması gerekiyor diyorsun değil mi? Yok 2,5-3 bar civarı basması 2,5-3 bar Evet. basması gerekiyor. O zaman da 0-100 de değil hatta 0-200 de değil, bunda 100-200 ölçmemiz gerekiyor. Evet. 100-200'ü kaç saniye gibiydi? Bu aracın 100-200'ü en son ölçtüğümüzde 1.6 barda E50 alkolle 4,5 saniyeydi. 4,5 saniye. Evet. Yani millet böyle 3-4 saniyelerde çıkan otomobillere biz böyle süpersonik otomobiller diyoruz 0'dan Evet. 100 kilometreye. Aynen. Şu Çok an acayip bir zaten rakam. pompa benziniyle bir barla 5,5 saniye yapıyor ikimiz. Gazladığımız zaman 5,5 saniye gidiyoruz. O da bir acayip abi zaten. Evet. Bir de abi çok değişik ya. Otomobilin içine bakıyorum. Bak buradaki ekranın bile var senin. Yani Evet. çoğu adam işte klimasını bilmem nesini her şeyini Yok söküyor. hayır ben kozmetiğe çok değer veriyorum. Arabanın kendi orijinalliğine. Onun için hiçbir şeyini sökmeyi sevmiyorum. Mesela arkaya roll bar koymuşsun abi. Koltuklar bile dönüyor. Aynen, Onların arasından aynen. onları geçirmişsin çok güzel şekilde. Evet. O roll bar ne? Yani kendinizin yaptığı bir Yok, şey mi yoksa? Almanya'da Michers diye bir firma var oradan aldım. Oradan aldınız. Evet. Yarım roll bar. O Evet. bayağı etkiliyor ama değil mi aslında Kesinlikle. tutunmayı? Misal şimdi bazen sökmemiz gerekiyor onu. Söktüğümüz zaman takması bile çok zor. Evet. Kasıyor yani. Tabii. Şimdi sökerken bile zorlanıyorsun. Kasmış oluyor araba kendini. Ciddi araba burkuluyor zaten. Tabii canım bu kadar basınca Evet. direnmesi lazım otomobil. Evet. Çünkü gelirken gazladık. Farkındaysan araba burkuluyor resmen. Ben farkında değilim abi. Çok güzel gözüküyor araba. Pırıl pırıl bir M3 gidiyor gibi ama bir garip gidiyor. Evet. Biraz güçlü gidiyor. Işınlanıyorsun abi. Çok güzel ya. Evet. Valla ben 2 gündür şok iyi halindeyim. Hep böyle 1000 beygir üzeri 4 saniyeler 5 saniyeler otomobiller alışık Evet. değilim. Böyle baş falan ağrıtıyor. Evet. Ama mesela senin otomobilinde bak de çok güzel. Çok güzel. Konfor süper. Evet. Yani izolasyon çok güzel. İşte böyle güzel konuşabiliyoruz içinde. Evet. Devamlı sekmiyoruz. Oramız buramız ağrımıyor. Yo ben yani sevmiyorum zaten çok sert arabayı. Tam idealindeki arabalardan birini yapmışlar. Evet. Süper. Peki abi sana şöyle bir şey sorayım o zaman. Sen bu işin içinde, senelerdir bu işin içindesin. Evet. Ve böyle Türkiye'ye belki örnek olmuş bir sürü otomobil yaptın. Hatta Evet. Türkiye'yi bırak. Atıyorum senin Ruf E30'un Evet. bütün dünyada trend oldu. Doğru, Yani herkes evet. onu konuşuyor. Hatta dedin ya buraya Almanya'dan falan adamlar geliyor gidiyor. Aynen, İnternetten aynen. seyretmişler etmişler. Ki Evet. ben de onlara yol gösteriyorum diyorsun. Aynen. İşte gerektiğinde fotoğraflarını çekiyorum, yolluyorum. Gerektiğinde Aynen. burada her şeyi söylüyorum diyorsun. Evet. Peki böyle yapmak isteyen arkadaşlarımız var mesela. İşte Evet. benim bir BMW'm var, ona şu motoru takayım ya da şöyle güçlendirmek istiyorum diyenlere Evet. tavsiyelerin ne böyle? Ufak bir iki tane tavsiyen olur mu? Vallahi şimdi Burak'cığım biz genelde BMW ile uğraştığımız için BMW olarak tüyo verelim dersen bence en güzel alınıp takılabilecek, uğraşılacak ucuz olarak M50 motor bence. Hı hı. Şimdi TUCZ'yi falan bulması çok zor. Artı Adaptasyonu zor. adaptasyon süreci zor. M50 motoru herhangi bir BMW'ye çok rahat bağlama şansın var. Tık diye takıyorsun Tabii zaten. tabii çok basit. Çok basit. İçini değiştiriyorsun. Yani sonuçta bir krangını, piston, pistonunu, ha, kolunu bir değiştiriyorsun. piston, krangı bile değiştirmenize gerek yok. Bir krank, bir kolla bu işi çözebilirsiniz. Yapan arkadaşlarımız var zaten. Hı hı. Çok da güzel oluyor. Bence yani en uygun fiyatlı
yapılabilecek en iyi güç alınacak bir motor bu bence. Bu. Tamam. Evet. Bir de peki nereden başlasınlar mesela? İşte süspansiyondan mı başlasın önce? Ben hep mesela şey derim. Arabanın ilk başta yürüyenini yapın. Evet. Sonra güçlendirin. Evet. Kesinlikle. Şimdi bu E46 M3 bizim arabamız. E46 M3'lerde orijinal motorunda bile arkadaki diferansiyelin traversin bağlantılarını kopartıyor zaten. Tamam. Biz bu arabanın ön takımını, arka takımını komple indirdik. Bütün takviyelerimizi yaptık. Ondan sonra ilk başa öyle başladık arabayı yaparken. Daha motorumuza başlamadan. Doğrusu o zaten. Tabii, ilk Altını, başta- temelini Aynen. sağlam yaptık. Temeli sağlam attık. Ondan sonra onun üstüne kurduk. Frenlerimizi yaptık. Amortisörlerimizi taktık. Ondan sonra motor, şanzıman, diferansiyel sıralı gittik. Bence ilk yapılacak iş en güzeli bence bir can güvenliği. Evet. Can güvenliğimizi alalım ilk başta. Ondan sonra yavaş 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 güçlendirmeye başlarız aynen, diyorsunuz. aynen. Ya bizim Türk insanı da genelde araba gitsin de fren önemli değil. Evet, o Nasıl yüzden olsa diyorum işte. bir şekilde durdururuz diyoruz ama öyle olmuyor. Belli bir güçlere geldikten sonra arabanın aldığı mesafe çok hızlandığı için duramıyorsun. Bir de anlayamıyorsun yani bir anda Anlayamıyorsun gittiğin için. abi. Bir anda hızlanıyor araba. Misal diyorum ya size Çünkü 4,5 saniyede 100'den 200'e çıkıyorsun. Evet. Yani benim alışık olduğum sürat bastım işte belli bir süre bastıktan sonra 200 olmuşumdur diye düşünürsün. Evet. Sen orada 350 oluyorsun Aynen. belki. Aynen öyle oluyorsun. Sonra Onun bastığıma için tabii duramıyorsun. frenimiz, amortisörümüz yapılması gereken ilk baştaki işler bence. Tamam, çok güzel. Peki abi bir şey daha dikkatimi çekti arabanın altını kaldırınca. Sen de coilover kullanmıyorsun. Evet. Herkes mesela coilover da takar. Evet. Var mı öyle bir senin düşüncen yoksa Şimdi ben yok, sevmiyorum öyle bir diyebilir düşüncem misin? Yok. Coilover kullanmıyorum ama amortisörlerini kullanıyorum. Şu an iyi bir amortisör taktım arabada. Onlar takılı ama coilover yok arabanın üstünde. Yani takmayı da düşünmüyorsun değil mi? Bu bana Şu yeter an diyorsun. hiçbir sıkıntım yok. Yetiyor bana. Tamam. Yani arabanın ben caddede de kullanıyorum bazen. Konforunu çok bozduğu için istemiyorum yani. Doğru. Okey. Ben onu merak ettim sadece. Ha, Çünkü evet. o da koyulan bir Ama şeydir ya yani ilk. tabii ki koyulması gerekir ama ben konforu çok bozduğu için koymadım arabama. Atıyorum piste sürekli gireceğim Yok, edeceğim hiç dersen girmem. belki o Hayır, zaman işte. ben piste falan girmiyorum zaten. Ben onunla bununla yarışayım diye de zaten bir hevesim yok. Sen kendi Evet. hobi garajında Evet. kendini böyle mutlu Aynen. edecek şeyler Aynen. yapıyorsun. Kendim arabamı yapayım, turbomu takayım, intercooler'ımı takayım, enjektörümü takayım. Mutlu oluyorum ben böyle. Ne güzel abi. Ben seni bol bol ziyarete geleceğim. İnşallah beklerim her zaman. Adamı gelirim. buldum. Allah razı olsun. Her zaman gelin. Kapımız açık herkese. Tamam abi, ne güzel. Peki abi bu otomobille ilgili daha böyle yapacağın planın var mı? Var. Bir şanzımanı değiştirmeyi düşünüyorum. Şanzımanımızda bir sıkıntı var. Tamamen mi değiştireceksin yoksa Yok, tamamen değiştireceğim şanzımanı. başka bir şey koyacaksın? Ne koyacaksın? Bu E92 M3'lerin şanzımanı var 6 ileri. Ondan takmayı düşünüyorum. Aldım, hazırda var şu an dükkanımda. Tamam. Onu Manuel takacağım. yine yani değil mi? Tabii DKG manuel. falan yapıyorsun. Yok Tamam. manuel 6 ileri. Onu takacağım. O daha mı kuvvetli? Tabii bundan daha kuvvetli o. Tamam. Çünkü fark ettiysen video çekerken de araba ikinci vitese geçerken yüksek devir çevirdiğimiz zaman frenleme yapamıyor sekromeşleri. Evet. O dışarıdan seyrettiğim kadarıyla onu da gördüm. Evet. Şey peki böyle hayalinde bir tane de şu arabadan alayım yapayım dediğin, atıyorum senin E21'in gibi. Evet. Var mı bir amacın, planın? Var. Ne yapacaksın? Hayalimde yapmak istediğim bir araba, bir tane E30'a, güzel tek kapı bir E30'a, Tamam. 535 dizel otomatik şanzımanlı bir motor takmak isterim. Şu an mevcut 535'ler yani şey Evet. Bu modern şey. 286 beygirlik dizel arabalar var ya. Tamam. Ona o motoru, şanzımanı söküp komple bir E30'a takmak isterim. Aa, çok değişik bir fikir. Senden başka da bunu düşünen yoktur herhalde. Evet. Nasıl olur sence? Bence çok değişik olur. Zaten o biraz da içine bir şeyler oynarsan 400 beygir falan oluyor herhalde. değil mi? Tabii. Ya bir yazılımla, intercool'la, Gayet güzel. evet, otomatik vites, E30, nizami dışarıdan hem teknik. Süper abi. İyi. İnşallah. Geliriz abi ona da. İnşallah. İyi. İnşallah. Hadi yemeğe geldik galiba. Evet. Arkadaşlar görüşürüz. İlker abi takip edin. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Sağ olun. Hoşçakalın.